Ben de bir deneyim. Herkese selam. For YouTube. Ah, for YouTube. You are famous. I say no. No, anglais. Désolé. Gelen Müslümanlardan biraz tabii çekiniyor. Boulevard de la Croisette'den selamlar, sevgiler arkadaşlar. Wie geht's? You are a famous YouTuber. Bonsoir. En önemli noktalarından bir tanesi de Ale des Étoiles du Cinéma denen Tout for Leo 14. Louis dönemindeki demir maskeli adam hikayesi. Tatil nasıl geçiyor bakayım? Côte d'Azur bölgesini keşfetmeye hep birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kez farklı bir şehirden, Cannes'dan sizlere sesleniyorum. Çok şey konuşacağız bu şehir hakkında ama önce biraz ısınma turlarımızı atalım isterseniz. Cannes aslında 74 bin nüfusa sahip oldukça tatlı, oldukça küçük bir şehir arkadaşlar ama Fransız Rivierası'nın turistik anlamda merkezlerinden bir tanesi. Nice'den çok da uzak değil, güneybatısında yer alıyor Nice'in ve yaklaşık 30-40 dakikalık bir tren yolculuğuyla buraya ulaşmanız son derece mümkün oluyor. Cannes'ın isim kökeni burada bulunan sazlıklardan geliyor. Canna aslında Latince kökenli Cannes'dan geliyor diyebilirim. Daha sonra evrile evrile günümüzdeki halini almış. Her ne kadar bu keyifli, eğlenceli ortamı da bu arada deneyimliyoruz. Bir taraftan hep birlikte yürüyoruz sizlerle. Her ne kadar değerli arkadaşlar günümüzde burayı sinema yıldızları, Cannes Film Festivali, güzel plajlarıyla biliyor olsak da buranın tarihi çok eskiye dayanıyor. Milattan öncelere gidiyoruz tabii ki her zaman olduğu gibi. Milattan önce burada Ligurya kabileleri vardı. Daha sonra Foçalılar, Keltler, Romalılar kimler gelmemiş ki Cannes'a arkadaşlar. Ve milattan sonra 4. yüzyıla geldiğimizde burada bulunan Lerins adalarındaki manastırda bulunan keşişler Cannes'ı koruma altına alıyor. Cannes aslında buradaki manastırla özdeşleşiyor ve bir bağ oluşturuyor diyebiliriz. Ama 800'lü yılların sonunda yani 891 senesinde buraya gelen Müslümanlardan biraz tabii çekiniyor buradaki keşişler. Hal böyle olunca da bu şehri korumak adına tam olarak bulunduğum bölgede yani Le Suquet bölgesinde, Eskişehir bölgesinde bir kale inşa ediyorlar. Bu kale 10. yüzyılda inşa ediliyor ve o dönemde tabii İspanyollar, Fransızlar gibi birçok devlet arasında el değiştiriyor. Ama şehrin asıl modern kimliğini kazanması için kırılma noktası ne zaman oluyor dersiniz? 1800'lü yıllara geliyoruz. 1834 senesi arkadaşlar. Asıl kırılma o zaman. İngiltere şansölyesi Henry Bey var o dönemde. Henry Bey buraya şöyle aslında Nice'e gelme niyetiyle yola çıkıyor. Ama gidemeyince arkadaşlar Cannes'a geliyor ve Cannes'ı çok seviyor, çok beğeniyor. 34 yıl boyunca da buraya gelip gidiyor. Daha sonraları Avrupa aristokrasisi de buraya gelmeye başlıyor. Kasinolar, oteller, villalar neler inşa edilmiyor ki arkadaşlar. Yani şehir asıl modern kimliğini 19. yüzyılın sonlarında kazanmaya başlıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yani 1946 senesinde ilk kez düzenlenen Cannes Film Festivali ile de şehir tabii dünya çapında daha çok ün kazanıyor. Bir başka kırılma anı da o zaman yaşanıyor. Günümüzde hava sıcaklıklarının da son derece iyi olmasıyla aslında yaz aylarında yaklaşık 25-30 derece arasında değişiyor. Kışın da çok soğuk diyemeyiz. 10 derece civarlarında. Hal böyle olunca yaz-kış son derece tercih edilen bir tatil lokasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii siz Cannes Film Festivali döneminde gelmeyi tercih ederseniz Mayıs ayında burada olmanız tabii gerekecektir muhakkak. Cannes Film Festivali ile ilgili olan detaylı bilgileri de az sonra arkadaşlar festival binasının önünden ve içinden sizlere aktarıyor olacağım. Evet değerli dostlar, çok keyifli bir caddesi var Cannes'ın. Meynadiye Caddesi, Rue Meynadiye. Orta çağdan kalma son derece otantik bir alışveriş deneyimi sunan ve çok tatlı, iç içe keyifli restoranların bulunduğu güzel bir alışveriş caddesi. Croisette Bulvarı'ndan farklı çünkü Croisette Bulvarı biraz daha lüks alışverişin yaygın olduğu bir cadde. Burası daha samimi bir deneyim isteyenler için
iyi bir adres olabilir diye düşünüyorum ve bu boylu boyunca uzanan cadde Antip Caddesi'ne kadar çıkıyor. Orayı da yarın sabah keşfedeceğiz birlikte. Dinlemeyi unutmayın lütfen. Şehrin en eski bölgesi La Suque arkadaşlar. La Suque'nin önemi şöyle, 400 yıllık yapılar var burada aslında. Notre Dame Saint Esperance Kilisesi'nin çan seslerini duymak da gayet mümkün. Hem konaklamak için hem de keyifli bir yemek için tercih edilebilecek noktalardan bir tanesi. Bonjour. En önemli caddesi şu anda da hep birlikte geçtiğimiz Saint Antoine Caddesi, Rue Saint Antoine. Gördüğünüz gibi birçok kafe ve restorana ev sahipliği yapıyor. Liman bölgesine de inmek isterseniz yaklaşık 5 dakikalık bir mesafede diyebilirim. Tabii biraz rampa çıkıyorum, bu beni zorluyor ama bu keyifli atmosferi sizlerle paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. Bonsoir. Çok sıcakkanlılar, bayıldım. Gerçekten keyifli. Ama spor yapmalıyım. İlk akşamımızda kanı kuş bakışı görmek için ideal noktamız dar sokakları, tarihi dokusu ve limana bakan manzarasıyla şehrin geçmişini en iyi hissettiren yer Le Suque Tepesi. Tepede 10. yüzyılda Lerins keşişleri tarafından inşa edilen Château de la Castre bugün müze olarak ziyaret edilebiliyor. Müzeye giriş ücreti yaklaşık 6,5 euro. 25 yaş altı ziyaretçiler için ise indirimli biletler mevcut. Hemen yanında yükselen Notre Dame d'Espérance 16. yüzyılda gotik üslupla inşa edilmiş ve Cannes'ın en önemli simgelerinden biri. Bu noktadan limanı, sahil şeridini ve ışıklarla parlayan kenti izlemek mümkün. Gündüz ayrı, gün batımında ve geceleri ayrı bir büyüsü var. Şansımıza güzel bir konsere denk gelmekte cabası. Wie geht's? Güzel ve oldukça sıcak bir kan sabahından daha günaydınlar, selamlar, sevgiler değerli dostlar. Şu an neredeyiz? Şu an Rue d'Antip'teyiz. Yani Antip Caddesi, şehrin en eski alışveriş caddesi ve ruhunu oldukça hissettiğimiz çok güzel bir cadde burası arkadaşlar. Boulevard de la Croisette, yani şehrin ana sahil bulvarının hemen paralelinde uzanıyor. Eskiden buraya Chemin de la Croisette derlermiş. Daha sonra ismi Antip Caddesi olarak değişmiş. Boylu boyunca birçok alışveriş merkezi, butik ve restoran, kafeleri görüyoruz bu cadde boyunca. Ara sokaklarda özellikle çok tatlı Fransız kafelerine de rastlıyoruz. Dolayısıyla bakarak olmakta fayda var geldiğinizde. Bu bölge arkadaşlar genel ana alışveriş caddesi, Meynadiye Caddesi daha çok kafe ve restoranları barındıran, daha küçük, biraz bizim Alaçatı çarşılarına benzeyen bir caddeydi. Güzel bir kan sabahından yavaş yavaş Croisette Bulvarı'na doğru geçişimizi yapalım. Evet sevgili arkadaşlar, çok zor şartlar altında çekim yapıyorum. Nedenini az sonra göreceksiniz. Hemen görelim hatta neden öyle diyorum.
Gördünüz değil mi? Ama tabii ki anlatmaya devam edeceğim sizlere. İki kadının öyküsü var şimdi sizlere anlatmak istediğim Cannes'la ilgili. Bunlardan ilki Grace Kelly arkadaşlar. 1954 senesine gidiyoruz. O zamanlar ünlü Hollywood yıldızı Grace Kelly, Fransız Rivierası'na Alfred Hitchcock'la bir yapım çekmek için, bir yapımda rol almak için geliyor. Bir sene sonrasında da The Country Girl yapımıyla yine Cannes Film Festivali'ne gelecek. Bölüyorum kusura bakmayın ama sinema severler için hemen bir parantez açalım. Grace Kelly'nin 1954'te Riviera'ya gelmesine neden olan film Alfred Hitchcock'un To Catch a Thief, Kelepçeli Aşık yapımıydı. Başrolü Cary Grant'la paylaşıyordu ve çekimler Cannes, Monaco çevresinde yapılmıştı. Bir yıl sonra 1955'te ise The Country Girl, Taşralı Kız performansıyla Oscar'da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Aynı yıl bu taze Oscar'ıyla Cannes Film Festivali'ne davet edildi ve orada hayatının yönünü değiştirecek tanışma gerçekleşti. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sendeyiz Nur. Devam. Bir gazetecinin vasıtasıyla Grace Kelly bir röportaj için esasen o dönemin Monaco Prensi 3. Renier ile tanışma fırsatı elde ediyor ve tanışmada büyük bir aşk doğuyor arkadaşlar. Bir sene sonra Cannes Film Festivali'nden tam da bir gün önce dünya evine giriyorlar. Böylelikle sinema yıldızı Grace Kelly aynı zamanda Monaco Prensesi oluyor. Grace Kelly halen çok önemli Monaco'da. Monaco bölümüne göz atmak isteyebilirsiniz. Buraya linkini koyuyorum sizler için. Grace Kelly bahçeleri, Prenses Grace Caddesi gibi isminin verildiği birçok yerde Monaco'da şu anda söz konusu. O dönemde beyaz perdede boy göstermeye başlayan bir kadın daha var. 1955 senesi Brigitte Bardot arkadaşlar. O dönemde çok fazla yapımda oynamamış durumda aslında ama kendisinin daha sonraki söylemi şu şekilde oluyor. Ben rastgele seçildim, herhalde benden daha iyi birisi olmadığından olsa gerek gibi bir tevazu içerisinde bir yorum yapıyor. Genel itibarıyla 1950'li yıllarda bu starlet yani genç kadın sinema oyuncusu kavramının pekişmesi ve yayılmasında Cannes Film Festivali'nin bu güzel şehrin yeri ve etkisi çok büyük ve aynı zamanda gördüğünüz gibi hayat tesadüflerle dolu ve birçok şeyi kontrol edemiyoruz. Ne güzel hikayeler çıkıyor günün sonunda. Cannes'ın en önemli caddesi, en önemli sahil hattı Boulevard de la Croisette'den selamlar, sevgiler arkadaşlar. Burası son derece popüler. En önemli cadde dedik. Antip Caddesi tarihi ruhu yansıtıyordu. Meynediğer'de biraz Alaçatı sokaklarını hissettik. Burada da lüks ve ihtişamı hissediyoruz arkadaşlar. Aslında 19. yüzyılın ikinci yarısında şekilleniyor bu bölge ama günümüz ihtişamına 1960'lı yıllardaki renovasyon çalışmaları sayesinde kavuşuyor. Şu an bir tarafta altın kumsallı plajlar ve plaj işletmelerini, bir tarafta da lüks otel zincirleri, restoranlar ve kafeleri barındıran bu cadde 2 kilometre boyunca keyifli vakit geçirebileceğiniz, haritalarınıza pinlemek isteyeceğiniz bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Eylül Hanım merhabalar. Cannes geziniz nasıl geçiyor acaba? Güzel geçiyor. Memnun musun? O elinizdeki ne? Bu elimdeki mikrofon. Mikrofon mu? Evet. Dur bir ben de bir deneyim. Herkese selam. Hala mikrofon olmaz bu tüy. Yalan söyledin. Bu mikrofon olamaz tüy. Tüy mü? Hala bu ne? Tüylü. Senin sesini alıyor böyle yapınca. Böyle yapınca da benim sesim çıkıyor. Tamam. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim. Cannes'da olmaktan memnun musunuz? Memnunuz. Tatile ilk defa mı geldiniz? Evet. Fransa'yı seviyor musunuz? Seviyoruz. Deniz nasıl? Yüzdünüz mü? Yüzdük. Bir daha gelmek istiyor musunuz Cannes'a? İstiyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli röportaj için. Rica ediyorum.
Cannes Film Festivali, Venedik ve Berlin Film Festivalleri ile birlikte dünyada hatırı sayılır çok önemli festivallerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor film anlamında. Ve öyle ki en prestijli ödüller olarak kabul edilen Oscar ödülleri, yani akademi ödüllerinden sonra da ikinci en prestijli ödül töreni. Tarihi 1939 yılına dayanıyor. O dönemde ilk defa aslında düzenlenmek isteniyor ama İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte gel zaman git zaman maalesef düzenlenemiyor. 1946 senesine geldiğimizde ilk kez Cannes Film Festivali 21 ülkenin katılımıyla Cannes'da gerçekleşiyor. O dönemde verilen ödül Palme d'Or değil, yani Altın Palmiye ödülleri verilmiyor. Grand Prix du Festival International du Film denen, kısaca Grand Prix ödülleri olarak geçen ödüller veriliyor. Ta ki ne zamana kadar? 1955 senesine gelene kadar. Sinema tarihinde son derece prestijli olan Altın Palmiye ödülleri 1955 yılında tanıtılıyor. Ödülün markalaşmasında Cannes'ın armasının büyük önemi var. Zira Cannes'da bulunan palmiyeler bu ödüle ilham oluyor ve böylelikle bir tasarım gerçekleştiriliyor. 1955 yılından bu yana da Cannes'da, Cannes Film Festivali'nde Palme d'Or Altın Palmiye ödülleri dağıtılmaya başlanıyor. İlk ödül Delbert Mann'ın Marty filmine giderken Türkiye açısından bakacak olursak 1982 senesine gitmemiz lazım arkadaşlar. Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yol yapımı ilk kez burada Altın Palmiye Palme d'Or ödülüne layık görülüyor. 2007 senesinde de Fatih Akın'ın Yaşamın Kıyısında yapımı en iyi senaryo ödülüne layık görülürken 2008 yılına geldiğimizde Nuri Bilge Ceylan'ın 3 Maymun yapımı Nuri Bilge Ceylan'a en iyi yönetmen ödülünü getiriyor. 2014 yılına geldiğimizde Kış Uykusu yapımıyla Palme d'Or bir kez daha Türkiye'ye giderken 2023 senesinde Merve Dizdar'ın en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı Cannes'da bir kez daha Türkiye'nin adı okunuyor, söyleniyor. Bütün bu ödüller, Palme d'Or, en iyi senaryo, en iyi yönetmen ödülleri, Türkiye'nin aynı zamanda estetik vizyonunu, sinema anlamındaki çabalarını, bu anlamda ortaya koyduğu değeri uluslararası arenaya bir kez daha taşıyor. Daha nice projeleri burada ödüle layık görürken görmek dileğiyle diyelim. Too Old for Leo. Cannes Film Festivali'nin her yıl düzenlendiği Palais de Festival de Kongre binası yıl içerisinde, arkamda görmüş olduğunuz yapı arkadaşlar, yıl içerisinde 50 büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor ve yaklaşık 300 bin ziyaretçi ağırlıyor ama bunların en önemlisi tabii ki Cannes Film Festivali süresince gelen ziyaretçiler ve arkamda görmüş olduğunuz kırmızı halıyı görmek için ve fotoğraf çekilmek için gelen biz turistler ve gezginler diyebiliriz aslında genel itibariyle. Cannes Film Festivali aslında her zaman bu binada düzenlenmiyordu arkadaşlar. İlk kez yapıldığı dönemlerde Casino Municipal ismi verilen farklı bir binada yapılıyordu ama bu bina tabii yıllar içerisinde yetersiz kaldı. 1970'lere geldiğimizde arkamdaki binanın yapım çalışmaları başladı. 1982 senesinde açılış gerçekleşti ve o tarihten itibaren düzenlenen bütün film festivalleri arkamdaki binada şekillendi, gerçekleşti. Festival binası akşam 7'ye kadar açık, ziyaretçilerini bekliyor. En önemli noktalarından bir tanesi de Allées des Étoiles du Cinéma denen ünlülerin el izlerinin bulunduğu küçük bir bölüm. Nasıl da dolu dolu bir gün oldu değil mi? Bu bölümün sonuna yaklaşırken kırmızı halının, ışıkların ve sinema tarihine damga vurmuş anıların yaşandığı bu meydandan akşamın enerjisine karışıyoruz. Cannes'da geceler gündüzler kadar hareketli. Yarın ise taptaze meyve kokularıyla başlayan bir gün bizi bekliyor. Yerel lezzetlerden konaklama ipuçlarına, alternatif rotalara kadar hepsi sırada. Not defterleriniz hazır olsun.
Günaydın sevgili arkadaşlarım. Sizleri nereye götürüyorum? Bu güzel kan sabahına hep birlikte uyandık. Sizleri Marche Forville'e götürüyorum. Az önce bir Fransız amcam zaten yer bulmaya çalışıyorum ya bir taraftan. Bana buradan gideceksin diye gösterdi. Le Suquet'den hemen yürüyüş mesafesinde 4 dakikalık bir yolculukla şimdi Marche Forville yani Provençal Pazar'a, Cannes'ın ünlü Provençal Pazarı'na hep birlikte giriyoruz. Marche Forville pazarı 1930'lara dayanan bir tarihe sahip. Haftanın her günü açık bu pazar. Genel bir Provençal pazar olarak düşünebilirsiniz. Hem güzel tadımlar yapabileceğiniz hem de evinize güzel gıdalar, meyveler, sebzeler alabileceğiniz bir pazar burası. Pazartesi günleri bir antika pazarına ev sahipliği yapıyor ama onun dışında sabah 7 ile öğleden sonra 1 arasında açık. Şu anda saat 12 civarında. Cumartesi günü ne kadar kalabalık olduğunu görüyorsunuz. Taze meyve ve sebzelere, şarap yanına gayet güzel, keyifle tüketebileceğiniz peynirlere ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz biraz keşfedelim, biraz alışverişlerimizi yapalım. Daha sonra güne başlayacağız. Plaj günü bugün. You make videos. Yes. For what? For YouTube. For YouTube. Merci. Bonjour. You're a famous YouTuber. Pazarın rengarenk tezgahlarında taze meyveler, ağız tatlandıran nugalar, peynir ve şarküteri ürünleri, bal çeşitleri ve Güney Fransa'nın meşhur ördek mamullerini gördük. Birkaç ilave lezzetten de bahsetmezsek olmazdı. Yerel usullerle Menton ve Monaco'da da karşımıza çıkan fougasse, Provence mutfağının simgelerinden. İtalyan focaccia'sıyla akraba ama Fransa'da genellikle zeytin, biberiye ve sarımsakla zenginleştiriliyor. Denizden gelen ilhamla hazırlanan bouillabaisse, balık ve deniz ürünleriyle yapılan geleneksel bir Akdeniz çorbası. Tatlı olaraksa tart tropezyen karşımızda. Hafif kreması ve yumuşak hamuruyla ismiyle müsemma Saint-Tropez'den dünyaya taşınmış bir klasik. Tabii ki şarap, şampanya ve şehirdeki pizzacılarda unutulmamalı. İtalyan etkisi her köşede hissediliyor. Yerel lezzetler kadar gezi planlarınızın detayları da önemli. Cannes, yürüyerek keşfedebileceğiniz kadar küçük bir şehir. Nice'den günübirlik de gelebilirsiniz ama deniz tatili için geliyorsanız ortalama 2 gece 3 gün kalmanızı öneririm. Nice'den kalkan trenlerle yaklaşık 40 dakikada ya da araçla 30 dakikada ulaşabilirsiniz. Airbnb seçenekleri oldukça kullanışlı. Eskişehir, Le Suquet ve Antik Caddesi civarında konaklamak ideal. Şehrin batısında Eski Liman, doğusunda ise Pierre Canto Limanı bulunuyor. Crozet Bulvarı boyunca hareketli plaj işletmelerinin yanı sıra limanlara yakın Midi ve Zamenhof halka açık plajlarını da not etmek gerek. Peki ne zaman gelinmeli? Malum film festivali Mayıs ayında gerçekleşiyor ve binlerce sinema sever şehre akın ediyor. Bu nedenle erken rezervasyon hayat kurtarıyor. Haziran başında Formula 1 Monaco GP'yi de düşünüyorsanız Mayıs ortası Haziran başı bölgeyi keşfetmek için en ideal dönem. Fiyatlar yüksek ama deneyim unutulmaz. Temmuz'dan Ağustos'a kadar düzenlenen Uluslararası Piroteknik Sanat Festivali gösterileri müzikle senkronize 25 dakikalık etkileyici havai fişek şovları sunuyor. Sahilde kruvazet boyunca çeşitli noktalardan izlemek mümkün oluyor. Ve tabii Cannes'dan kısa bir feribot yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Lerins Adaları. Alternatif rotalara ilgi duyanlar için ajandanızda yerini almalı. Bizler günü Eski Liman'da kapatmaya hazırlanırken hadi gelin bu adaların hikayesine yakından bakalım. Sevgili dostlar, ben Cannes ziyaretimi, daha doğrusu Côte d'Azur turumu tamamlamak üzereyim ama sizlere Cannes'la ilgili küçük bir ipucu da paylaşmak istiyorum. Bunlar Lerins Adaları arkadaşlar. Eğer buraya geldiniz, vaktiniz de var, biraz alternatif rotalar keşfetmek istiyorsunuz. Bu durumda buradan porttan kalkan feribotlarla yaklaşık 15-20 dakika içerisinde 700 metre açıkta bulunan Lerins Adalarına, yani Saint Marguerite ve Saint Honore adalarına gidebilirsiniz. Saint Marguerite adası yaklaşık 2,5 kilometrelik bir yürüyüş yolu. Güzel plajları, dalış imkanı,
gibi birçok unsurla ön plana çıkan bir ada arkadaşlar ama asıl bilinmesinin sebebi tarihte 17. yüzyıl Fransa'sında 14. Louis dönemindeki demir maskeli adam hikayesi arkadaşlar. Bu efsane çok enteresan. O dönemde yüzünü gizleyen, kimliği bilinmeyen bir mahkum Fransa'nın birçok kentinde, en son Bastille'de hayatını kaybediyor zaten 1703 yılında. Aynı gardiyanla devam ediyor hüküm giymeye. Bu kişinin kim olduğu, kimliği bilinmiyor ama Alexander Dumas gibi yazarlar bu kişinin dönemin kralı 14. Louis'nin ikiz kardeşi olabileceğini ya da bir politik anlamda yüzünün dağlandığı bir insan olabileceğini, bir İtalyan olabileceğini hatta ön plana çıkarıyor. Bu gibi söylentiler devam ediyor. Biz günümüzde bu kişinin kim olduğunu bilmiyoruz ama demir maskeli adam hikayesi hala Fransa'da söylene gelen bir hikaye. Bir diğer ada ise Honora Adası demiştik. Hatırlarsınız Cannes'ın tarihinden bahsederken buranın vakti zamanında Lerins Adası'ndaki keşişler tarafından korunduğunu, hatta Sarazenlerin geldiğini anlatmıştım sizlere. Tam da bu noktada Honora Adası'nda keşişler yaşıyor. Ruhani bir kimliği var. Margaret Adası Monaco kadarken, 2 kilometre kareyken burası çok çok daha küçük. Genel itibarıyla burada yaşayan keşişler halen lavanta yağı, şarap, likör gibi ürünler üretmeye devam ediyorlar. Bu da bir diğer alternatif rota, ipucu olsun sizler için. Yavaş yavaş gezimizi sonlandıralım. Dilerim sizlerin gezisi de çok keyifli, çok içinize sinen bir şekilde geçsin. Bir sonraki rotanızı oluştururken nacizane sizlere fayda sağlayabildiysem ne mutlu. Selamlar, sevgiler Cannes'ın Lösüke mahallesinden ve bu güzel marinadan. Tatiliniz nasıl geçiyor bakayım? Çok güzel geçti. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Uçağa mı binecektiniz? Evet, uçağa bineceğim. Subscribe to our channel.